Merhaba arkadaşlar, ben Nebahat Güngör. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mor Yakup veya Mor Kilise diye adı geçen bir kiliseye geldik. Çok eski ve yine tarihi bir kilisedir. Şehir olarak Nusaybin ilçesindeyim. Bu kilisenin hemen yan tarafında bir iki sokak ilerisinde Kaçakçılar Çarşısı var. Kilisenin sağında şu görmüş olduğunuz minarede Zeynel Abidin'in türbesi bulunmaktadır. Hemen iki ibadet yerleri yan yanadır. Şimdi Mor Yakup Kilisesi'nin burada biraz bilgisi verilmiş. İçerinin şeması verilmiş. Günümüzde Mor Aziz Yakup olarak kilisesi olarak da biliniyor. Oldukça eski bir tarihe sahip. Yapının güney cephesinde yer alan Yunanca yazıtların milattan sonra 359 yılında bir vaftizhane olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Hristiyanlık öncesi döneme tarihlenen kare planlı yapının kuzeyine ve güneyine birer mekan eklenerek 3 nefli dikdörtgen bir yapıya dönüştürülmüştür. Burası. Yapının altında bulunan çift merdivenli odanın ise eskiden su ile dolu olduğu ve buraya gelenlerin vaftiz edildiği bir havuz olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Nusaybin Vazifhanesi'nin üzerindeki Yunanca yazıt ve tarihle dünyanın en eski vaftizhane binası olma özelliğini taşır. Süryani Metropolit Mor Yakup tarafından 313 ile 320 tarihlerinde inşa edilen ve kazılar sonucu bir kısım ortaya çıkan Nusaybin Katedrali milattan sonra 717 yılında gerçekleşen bir depremde yıkılmış ve ayakta kalan vaftizhanede bazı kişiliğin değişiklikler yapılarak kiliseye çevrilmiştir. Mor Yakup'un mezarının da o tarihlerde hemen yanındaki eski bir katedral olan alınıp vaftizhanenin altındaki odaya konulduğu düşünülmektedir. Bunun alt katını orası gözüküyormuş ama orada resim, video çekmek yasakmış. Demin arkadaşlar girdi. Mor Yakup mezarı o tarihlerde hemen yanındaki eski vaftizhane altına odaya konulduğu düşünülmekte ve yapı o tarihten itibaren Mor Yakup Kilise olarak anılmaktadır. Yapının kapı üzerine bulunan kitabesinde 1872 yılında yeniden onarıldığı yazılmaktadır. Bu onarım sırasında kare planı mekan bir kubbe ile örtülmüştür. Yapının üzerine 1885 yılında metropolitik binası yapılmıştır. Burada İngilizce ve Süryanice'de yazılarla gösteriliyor. 2000 yılında Dünya İnanç Yılı olmasıyla Nusaybin ilçesi merkezinde karşılıklı konumlamıştır. Şurası da mezarlıkları, kilisenin mezarlıkları. Şu karşı tarafta gözüken yerde Müslümanların mezarlığı. Tarihi eski bir mezar ve yeni cenazeler de gömülüyor oraya. Şimdi de içeriye bir girelim. Aşağıda çukurda kaldığı için ek bir demir merdiven yapılmış. Bunlar da eski kalıntılar. Üzerinde yazılar var. Süryanice. O zaman dönemine ait. Telefon sıcakta kapanıyor bazen. İnşallah kapanmaz.
Burada ne varmış? Simone Demir. Baba adı, anne adı. Annesi sanırım Müslüman. Doğum yeri Bakacı Kınık. 1904-1970 yılında yaşamış. 1970'te ölmüş, 1904'te vefat etmiş. Simone Demir çocuk yaşlarında ailesiyle birlikte Nusaybin'e göç etmiş. Anne ve babası tarafından vefat edilince Nusaybin Mor Yakup Kilisesi'nin hizmetine kendini adamıştır. Hayatının sonuna kadar bu kilisenin hizmetinde bulunmuştur. Sanırım burası mezarı mıdır bilmiyorum ama öyle gibi. Buraya da yardım sandığı koymuşlar. İncil de var. Mumları burada var. Yakıyorlar herhalde dilekleri olsun diye sanırım. Hazreti İsa figürlü duvar halısı var. Hepsi eski zamanlarda kalma oymacılık. Taş işlemesi yapılmış. Şöyle ışıklar koymuşlar herhalde akşamları. Yanıyor burası. Belki de burada vaftiz ediyorlar bilmiyorum. Buradan da içeriye giriliyor. Ama aşağıda fotoğraf çekilmek yasaktır yazısı yazıyor. Taşın içine burada oymuşlar. Sanırım musluk gibi bir şey yapmışlar herhalde. Oradan sular geri gidiyor. Serbest ediyor. Çekmek istiyorsanız serbest çekebilirsiniz. Buranın girişi Suriye sınır kapısının oradan başlıyor, Tampon bölgesinde. Aynı halde dünyanın ilk üniversitesidir. Zamanında burası yapılıymış, burada 800 ile 1000 arası öğrenci varmış burada. Tabi burası kilise, etrafında kampüs şeklinde. Kimi ki diyor ki Nusaybin ki otur. Kimi ki diyor ki Nusaybin 2 sefer deprem geçirmiş, kimi ki diyor ki 7 sefer üzerine toprak gelmiş. O yönden dolayı okudukları yer ve yatıkları hepsi toprak altında kalmış, şu an sadece geri kalan bu kalmış. Ve burada gören dersleri Süryanice dili başta olmak üzere teoloji, felsefe, mantık, edebiyat, geometri, astronomi, tıp ve hukuk dersleri görüyorlarmış burada. Burası 1700 yıllık tarihi var. Yani milattan sonra 297 yıllarında yapılmış. Roma ile Persler arasında çıkan savaşlardan dolayı öğrenciler buradan Urfa'ya göç ettiler. 363 yılında. Urfa'da yaklaşık 125 yıl kaldılar, tekrar buraya geri döndüler. Bir tanesi hem burada hem Urfa'da öğretmenlik yapmış. Dünyanın ilk profesörü ve şairi. Mor Efrem. Mor Efrem, Mor Yakup'un öğrencisiydi. 3 milyona yakın ilahisi vardı Mor Efrem. Ve bu ilahiler de Süryanice yazmıştı. Günümüze kadar halen de bu ilahiler kullanılıyor. 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 33 tane o ilahilerden Türkçe'ye çevrilmiş. Yani kanıtlamış ki böyle bir şey var. Görmek veya okumak isteyen Kültür ve Turizm sitesinden ulaşabiliyorlar. Daha önce bilmiyorduk, buradaki üniversite ne zamana kadar devam ettiğini bilmiyorduk. 2000 yılında Nusaybin Belediyesi, Çekil Vakfı ve Süryani Vakfı tarafından
bahçesinde kazı çalışmaları yürütüldü. Finansmanı da 3 yıl içerisinde Nusaybin Belediyesi üstlendi. Kazılarsa 2000'den 2014 yılına kadar da devam etti. 2002 yılında kazı esnasında bir tane taş çıktı ortaya. Üzerinde Süryanice yazıt vardı. Az önce anlattığım bütün derslerde dahi taşın üzerinde yazılıydı. Diyordu ki 1300 yılına kadar da halen burada üniversite devam ettiğini söylüyordu. Yani 1000 yıllık buranın eğitimi devam etmiş. Normal Süryani kaynaklarında biliniyordu ama resmiyette 1999 yılına kadar da buranın tanıtımı olmadığından dolayı herkes dünyanın ilk üniversitesi Urfa Haran'da biliniyordu. Mor Yakup, şimdi mor dediklerimiz ama renk anlamda demiyoruz. Mor Süryanice aziz anlamda söylenir. 8 tane Mor Yakup vardı. İsimler aynı ama farklı kişiler. Bu ise Nusaybinli Mor Yakup milattan sonra 338 yılında vefat etmiş. Vefat ettikten sonra onun öğrencisi Mor Efrem burada 28 yıl, Urfa'da da 10 yıl süreyle toplam 38 yıl üniversite rektörlüğünü yapmış Mor Efrem. Ve dünyada ilk önce burada bayanlara koroya katılma hakkını da burada verilmiş. Ve 2014 yılından beri UNESCO tarafından geçici koruma listesinde 2019 yılında restore edildi. Tabii dış tarafta arkadaki kemerin üst tarafına kadar toprak altındaydı. Bahçesinden 8 metreden yüksekliğe kazıya başladılar. Dışarıda kapıların önüne vardıkları zaman da 1 metreden kazdılar. Evet. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Tamam, teşekkür ederim. Şunu merak ediyorum. Yani bir normalde kilisenin avlusuydu değil mi? Tabii. Orası da Zeynelabdin Camisi de orası da orijinal kiliseymiş zamanında. Orası da kilise. Kiliseymiş. Rahibe Fabrinya adındaydı. 1159 yılında camiye çevrilmiş. Minaresi ise 1956 yılında yine Süryani usta tarafından yapılmış Midyat'la. Benim merak ettiğim normalde hani dinler halk değişince kendi dinine göre çeviriyor ya. Bu gönül rahatlığıyla hani isteyerek yapılan bir cami değil mi? Yani tabii normalde bu siyasi konulara girmek istemiyorum. Evet, Girmeyeceğiz. evet. Örnek diyelim. Şimdi bir Süryani bir camiyi kiliseye çevirse Müslümanlar ne yapar? Rıza göstermez. Göstermez. Bu da aynıdır. Bu da aynıdır. Ha kendi rızasıyla verdikleri zaman o ayrı bir meseledir. Ama zorla bir şey yaptıkları zaman hoş bir şey değil. Yani. Yani ben zorla olmadığını düşündüğüm için. Yok şimdi öyle değil yani. Bu zorla yapmadır. Ha minare, bak minare bir Süryani usta tarafından yapılmış. Evet. Niçin? Taş ustasıydı. Taş ustası belli O zaten. taş ustası olduğundan dolayı kendi işine bakıyordu. Demiyordu ki bu Süryaniler için, bu Müslümanlar için demiyordu. Evet. Ne zaman orası cami oldu peki? Hangi yıl? 1159 yılında camiye çevrilmiş. Evet. Bak 1159 yılında. Çünkü Süryani kaynaklarında bir şey olduğu zaman hiçbir şey kaybolmaz. Hani normalde Süryani tarihi bayağı zenginliğe var. Niçin şu an kanıt yok ellerinde? Timur döneminde kiliseler, manastırları yaptığı için orada hepsi onlarla birlikte Artuklu zamanı mı burası da cami olduğu zaman? Şey aklıma takıldı. Timur camiyi de reddediyordu yalnız. Yani bak Timur Her bütün şeyi tarihi yerleri Evet, yerle bir etti. demiyor Müslümanlığı ve Süryani. Bütün tarihi yerleri Gök yok tanrı ediyor. inancı olduğu Ha, için. niçin? Niçin? Dediler ki yemin içti adam dedi ki kan dökmeyeceğim. Doğru hiç kimseyi öldürmedi ama öldürmekten beter de yaptı. Evet, evet. Öldürse daha hiç. Örneğin bu siyahlıklar hepsi o zamandan kaldı. Zamanında ateş Ateş Yanlış. yakıyorlar. yakıyorlardı. Altınları eritip götürmüşler falan. Altın ve tarihi hepsini öyle yapıyorlar. Çok teşekkür ederim. Bunlar da o zamandan mı kalmış? Yok. Yok sadece taşlar o zamandan kaldı. Şeyler değil. İşçilik orijinaldir. Orada resim yasak değil mi? Aşağıda resim çekim yasaktır. Tamam. Orada ne var? Mor Yakup'un mezarı. Acaba Artuklular zamanında nasıl cami? Genelde Artuklu çünkü. Evet. Evet, Bu cami de öyle. niye aşağıda çekim yasak? Çok affedersiniz saygısızlık yaptıkları için. Bazı gençler mezarın üzerine uzanıp da sosyal medyayla paylaştılar. O yönden dolayı da haklarında soruşturma devam ediyor. Ne olursa olsun saygılı olacak. Saygı duymamız lazım. Evet. Bu kolonlarsa sonradan yapma. Yaklaşık 350-400 yıl önce yapılmış. Bunlar daha o kadar yani yeni değil mi? Bunlar Yeni değil, yeni değil.
Eski bunu, eski değildir bunlar. Yani diğer tarihçesine göre, bunun tarihine göre bunlar yeni sayılır. 1700 ve 400 yıl. Şurada ne yapıyorlarmış? Orası ayin yeridir. Ayin. Mesela camide nasıl hocanın İmamın yeri yeri. ayrıysa vazetlikleri, orası da aynı yer. Evet, burada görevli olan kişiyle görüştük. Bize buranın açıklamasını kendisi daha güzel yaptı. Şimdi buradan çıkıyoruz. Biz turla geldik. Yan tarafta Zeynel Abidin'in türbesinde arkadaşlarımız kaldı. Şimdi oraya gidiyorum. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, buraya gelmek istiyorsanız Mardin'in Nusaybin ilçesine geliyorsunuz. Kaçakçılar Çarşısı, zaten bilindik ufak bir çarşısı var. Oranın hemen birkaç sokak arkası. Hiçbir yere sapmadan kolaylıkla bulursunuz. Çarşı zaten şu sokağın bir iki sokak ileri. Şuradan gidince sağdan bir sağ yapıyorsunuz. Orada çarşının pasajları var, alışveriş yeri var. Çok kısa bir yer zaten alışveriş yeri. Küçük yer. Burası da Zeynel Abidin'in türbesi. Evet arkadaşlar, buradan da bir bakalım. Kanalıma abone değilseniz abonelik, like ve yorumlarınızı da bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.